Merhabalar, ben İsmail Umut Arabacı. YouTube kanalımızda bugün itibariyle yeni bir video serisine başlıyoruz. Kahramanlar Anlatıyor video serisinde bugüne kadar bu ülkenin güvenlik güçlerinde ismini bile duymadığınız kahramanlarımızı sizlere anlatmaya çalışacağız. Neler yaşadıklarını, neler gördüklerini, bu ülke için hangi fedakarlıkları yaptıklarını bir şekilde bu YouTube kanalından sizlere aktarmaya çalışacağız. Bugün ilk bölümün konuğu da Hasan abi diyeceğim ben. Tam ismini ve soy ismini vermeyeceğim. Hasan abiyle bugün Kahramanlar Anlatıyor video serimizin ilk videosuna başlıyoruz. Evet Hasan abi, öncelikle bu röportajı kabul ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Seni ben iyi tanıyorum ama bir de izleyenler için bir kısaca kendini tanıtır mısın bize? Ben de öncelikle bu davete iştirak etmekten çok mutluyum, onur duydum. Güzel kardeşim, ben de seni çok iyi tanıyorum. 1965 Yozgat doğumluyum. 28 yıl aşağı yukarı işte özel harekatta aktif olarak çalıştım. Uzun süre eğitmenlik yaptım. En son Diyarbakır'daki Hendek Sur operasyonlarından sonra bizim de sanırım miadımızın dolduğunu düşünerek emekliliğe karar verdik. Sonra da şu an özel hayatımızda, kendi halimizde yaşamaya devam ediyoruz. 28 yıl. Evet, bir fiil. Oldukça uzun bir süre. Peki neden özel harekat, neden özel harekatı seçtiniz? Şimdi burası gerçekten çok derin bir mevzu. Ben Anadolu'nun, İç Anadolu bölgesinde yetişmiş, işte vatan, millet, bayrak duygularıyla beslenen bir aileden geldim. Duygu ve düşüncelerim bana işte biraz polis olmam yönünde kendimi motive ettim. Ama polis olurken ben sanki hani bu iş bana göre değil de ben özel harekat yapabilirim diye bir düşünceye kapıldım. İşte vatan, millet, bayrak gibi memleketimize, milletimize hizmet edelim ve bu hizmette de en azından bizden önceki şehitlerimizin, şühedalarımızın yaptıklarına, onlara layık olalım diye böyle bir görevi seçtim ve yapmaktan da ve bitirirken de son derece zevk aldım, mutlu oldum. Önce normal polis memuru oldunuz. Evet. Sonra gönüllü olarak Evet. özel harekata başvurdunuz. Evet. Nasıldı o dönemler, Şimdi şöyle, biz eğitimler? özel harekat bir yaşam tarzı. Bizim dönemlerimiz 1990'lı dönemler. Şartlar ağır. Terörün çok yoğun olduğu bir ortam. Ben kendimin yani bu işin içinde olmam gerektiğine inandırdım. Çünkü gerçekten hani duygusal olarak vatan, millet, bayrak sevdası her Türk evladının olduğu gibi bizde de yoğun bir şekilde var. Eşimle konuştum, danıştım. Hani bunun ucunda ölüm olabilir, yaralanma olabilir, gazilik olabilir, sakat kalabilirsin falan ama hani biz kadere iman etmiş bir halde bir teslimiyet halinde bu işi seçtik. Dediğim gibi iyi ki seçmişim, iyi ki özel harekat diye bir birim var. Öyle iyi ki de böyle bir birimde çalışıp mutlu olmuşum. Şimdi olsa yeniden en azından bu duygularla yeniden yapmak isterdim ya. Hala devam edelim diyorsunuz. Ben bir de başlarken şunu da söyleyeyim. Bizden önce ve halen vatan ve millet için şehadet şerbeti içen şehitlerimizi, şühedalarımızı, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Allah hepsinden razı olsun. Gerçekten bu Türk milletinin bağımsızlığı için, huzur için, bekası için kendilerini hiç düşünmeden ateşe atan o vatan evlatları bizim başımızın tacı. Umarım inşallah biz ve bizden sonraki nesiller de onlara layık olurlar diye düşünüyorum yani. İnşallah. İnşallah. Peki girdiniz, özel harekata başvurdunuz, eğitime Evet. gittiniz. Nasıldı eğitim süreci? Şimdi bizim zamanımızda şartlar çok gerçekten ağırdı ve devletimizin imkanları bugünkü kadar yani çok yoğun değildi çok. Biz Menteş'te, İzmir'de çadırda kaldık yaklaşık 3 ay. Kampetlerde yattık. Elektriğimiz yoktu. Banyomuz bile işte belirli bir alana yürümek zorunda kalırsın. Sabah gidersin, banyonu yaparsın. Gece eğitimleri, arazi hareketleri çok zor şartlarda. Yani çok az yemekle, çok az uykuyla, çok az dinlenmeyle fedakarca telefondan yoksun, teknolojiden uzak, çocuklarımızdan uzak, evimizden uzak. Ama dediğim gibi yani konu hani vatansa klasik söylüyorlar da teferruat diyorlar ama gerçekten öyle bir düşünceyle e, gayret ettik, çalıştık. Her zaman işte bu memlekete, bu millete, bu milletin insanına, bu vatandaşlara layık olmak için
böyle bir görevi seçtik üstadım. Eğitim bitti. Evet, Özel eğitim bitti. harekat Evet. üniformasını giydiniz. O çok anlamlı bir şey. Yani bizde özel harekatta genelde eğitim bitene kadar bizim kutsal saydığımız bereyi kimseye giydirmezler yani. Bere giymek çok özel bir şey. Yani belirli acıları, belirli duyguları yaşaman ve hissetmen gerekiyor. O bereyi giymek, o berenin ilk o anını hissetmek gerçekten büyük bir mutluluk. Hani hayatında bazı ilkler olur ya, işte ben de o ilklerden biri oydu. Hani herkes birbirine beresini takar, yardım eder filan işte. Ve artık ben vatan için, millet için fedakarca savaşabilecek bir hale geldim. Eğitildim, donatıldım moduna girersin. Evine de gerçekten büyük bir hediye gibi mutlu bir şekilde dönersin yani. Yani savaşa gitmek, düğüne gitmek gibi düşün yani. Türk evladı için böyle bir şey yani. Peki. Üniformayı giydiniz, bereyi Evet. taktınız ve görev başladı. İlk Evet. görev yeri neresiydi? Ben ilk şarkımı Elazığ'a gittim yani öyle Kura'dan çektik işte Elazığ'a gittik ama Elazığ'ın şöyle bir talihi vardı o zaman için söylüyorum. Diyarbakır, Bingöl ve diğer Tunceli ile ilgili ortak operasyonlarımız yoğundu. Biz mesela ben şöyle düşün ilk ikinci gece çatışmaya girdim. Göreve Göreve başladınız. başladım. Silahlarımızı teslim aldık. Uzun namlulu silahlarımızı, yeleklerimizi, şarjörlerimizi teslim aldık. El bombamızı teslim aldık. Yani spontane karışık biçimde göreve gittik ve Arıcak bölgesi var. Diyarbakır'la Elazığ arasında, Bingöl arasında üçgen gibi bir yer. Arıcak'ta ilk gece, ikinci gecede büyük bir çatışma yaşadık. Yani yağmurlu böyle fırtınalı bir havada. Bir tane Hasan diye kardeşimiz orada yaralandı. Üç tane terörist alındı. Ve hani o hissiyatı gerçekten hani yaşanmadan anlatmak gerçekten çok zor. Yani ben bile hani bu kadarını beklemiyordum doğrusu. Öyle büyük bir olayla başladık diyebilirim yani. Nasıldı o gece? Fırtına, yağmur, yani bir baskın tarzında mıydı yoksa Şimdi pusu biz mu? belirli bir köy var ve devamlı köyü tacizleyen bir terör grubu var. Arıcak Bukardi köyü var. Köyün adını da buradan söyleyelim. Umarım şimdi her şey yolundadır o köyde de. Bu köye devamlı teröristler geliyor, taciz ediyorlar. İşte belirli dönemlerde o köyün hemen sırtlarında Diyarbakır eteklerinde iki arada bir derede kalan bir yer var ve orada müthiş bir sığınak koymuşlar. Büyük kayalar var. Öyle büyük kayalar var ki üstad yani böyle hani uçakla gelseniz vursanız dahi parçalamayacağınız kadar büyük kayalar. Oralara köylerden kadınları belirli dönemlerde alıyorlar, götürüyorlar. İşte ekmek yaptırıyorlar, işte hamur kardırıyorlar, işte temizliklerini yaptırıyorlar filan. Biz de böyle bir duyum üzerine istihbaratın aldığı bir operasyonel kararla belirli bir alana intikalle gittik. Sonra askeriyle tabii asker kardeşlerimizle ortak operasyon. O hiç unutmam yani. Biz o zaman hani daha işin yenisiyiz, acemisiyiz. Hani söylenenlere dikkat etmeye çalışıyoruz. Yürüyüşümüze, ışık, ses disiplinine falan dikkat etmeye çalışıyoruz. Bir tane asubay kardeşimiz dedi ki öncü olarak hareket eden bir grupta. Dedi ki bizim başımızdaki şube müdürüne dedi ki abi bizim bu bölge temiz değil dedi yani. Gireceğimiz köy temiz değil. Bence dedi daha fazla hani buradan hareket etmeyelim. Başka bir türlü manevra şeklinde bir şey dizayn edelim dedik. Ve timi çök vaziyetine geçirdiler timleri. Karma tim çünkü asker ve polis özel harekat karma timiydi. Bizim en arkadaki bir arkadaşımız meraklı halde ön tarafa geliyor. Hani ne oluyor diye ve en arkada ondan sonraki eleman acemi. O da bizim gibi yeni. Ona da ikaz etmiyor yani. Normalde biz son adam olduğunda geçerken dokunuruz yani. Ben mesela son adamım sensin. Ahmet sensin, Mehmet sensin. Benden sonra, senden sonra kimse yok demesi lazım. Onu ikaz etmiyor ve Hasan bir bakıyor arkadan 3 kişi geliyor yani silahlı, tesisatlı filan. Bizden zannediyor. Sen kimsin diyor filan. Ben diyor gerillayım diyor. Ara işte böyle bir kütürtü cayırtı kopuyor. Bir çatışma ortamı oluşuyor. Çok şükür geriye doğru atıldığından işte kalçadan yaralandı. Şimdi gerçi rahmetli oldu biliyorum. Takip ettim. Allah makamını mekanını cennet etsin. Öyle bir kargaşa oldu. Ama şu var belirli bir şoku atlattıktan sonra üstad zaten hani çok böyle ölümü düşünmüyorsun yani. Çünkü öyle bir imanla yetişmişsin ki yani ölüm, şehadet her yerde var. Hani göz açtın ve kapattın ölüm bu kadar şey. Ama bir de şanlı şerefli bir şekilde ölmek var. Şehit olmak. Evet şehit olmak var. Bunun için de çok belirli bir aşamadan sonra zaten korkuyla ilgili çok endişelerin kalmıyor. Yani. İkinci görev gününde Evet. çatışma. Evet. Tabii bir de İlk görev. 28 yıl var bitene kadar. Evet aynen. Biraz daha böyle aklınızda kalan bu tarz yaşadığınız olaylar var mı?
1996'da Pirik Tepesi'nde bir gün cuma namazına hazırlanıyoruz. Mehmet müdürümüz vardı. Cuma namazına tam hazırlanırken böyle abdest aldık işte filan kendi aramızda. Belirli bir alanda cumaya gitmemiz, yani cumaya gideceğiz. Boş vakit gibi düşünüyoruz. O gün herhangi bir olumsuz bir şey yok. Merkezdeyiz. Ve dediler ki cuma namazı abdest aldık filan dediler. Kardeş büyük bir operasyon var arkadaşlar, lütfen hemen çantalarınızı filan hazırlayın. Araçlara binin. Gittik. Bayağı bir mesafe. Yine bu Diyarbakır Bingöl üçgeninde bir yer. Askeri bir timimizi pusuya düşürmüşler. Hogir diye bir adam. Genelde örgütte bu tür gruplarda belirli böyle grup liderlerinin kendine has adları var. Genelde bu tür adamlar da sanki böyle hayali bir şey gibi orada burada şurada filan gibi hep söylenir filan. Hogir diye bir terörist grubunun liderliğinde hareket eden bir grup. Bizim astsubay kardeşimiz de bir timini pusuya düşürmüş. Bir tane askerimiz yaralanmış. Ani bir şeyle biz kararla çıktık. Operasyon bölgesine gittik. Büyük bir dağ. Yani rakım çok yüksek ve zeminden çıkarken o zamanki alay komutanının ismini hatırlayamıyorum ama çok vatansever, kahraman bir insandı gerçekten. Eğer yaşıyorsa pürüpak alnından öpüyorum o insanların. Güzel insanlardı. Öldüyse de Allah rahmet eylesin. Çünkü gerçekten vatan millet için fedakarca çalışan insandı. Zeminde tutunduktan sonra bize dediler ki ne diyorsunuz dedi albay bize. Yani burada böyle bir grup var ve büyük bir grup. Hani çıkalım mı tepeye, alalım mı dediler. Yoksa hani karar siz verin dediler. Hani riskli, her şey olabilir falan dedi. Biz dedik ki hayır komutan. Biz buraya çekilmek için gelmedik yani. Çıkacağız dedik yani. Bedel ne olursa olsun bunun bedelini ödeyeceğiz ve burayı bunlara bırakmayacağız dedik. Şimdi biz zeminden katmanlı olarak hani sıçramalı olarak çıkarken keskin nişancılarımızı da uygun yerlere yerleştirdik ki bize destek atış, ağır silahlarımızla falan bize destek olsunlar. Biz sıçrayarak gidiyoruz ama biz inanın tepenin yarısına kalana kadar yani hani böyle tabiri caizse hani oyun gibi düşündük yani. Böyle şey yok. Bir saldırı yok. Karşıdan bir tehdit yok. Bir ateş yok. Bir baskı yok. Ama belirli bir anına geldikten sonra onlar da kendilerince taktiklerini geliştiriyorlar filan. Bize tek atışlara başladılar. Yani hani diyoruz ya ölümcül atış, tek atış, ölümcül atış. İşte biz öyle diyoruz yani. Sağımıza solumuza topraklara mermiler girmeye başladı, çekirdekler filan. Rahmetli Beşir abi vardı. Beşir abi bana dedi ki oğlum bak sağına soluna dedi mermi geliyor dedi. Dikkat et. Ben inanır mısın? Ben değil bütün arkadaşlar o ana kadar biz ölümle ilgili hiçbir şey düşünmüyoruz yani. İnanın bana mermi gelip de benim şehit olacağım ya da öleceğime inanmıyordum ben yani. Düşünmüyordum yani. Çünkü öyle bir korku yok içimizde. İşte bu duyguyu ben tarif edemiyorum yani. İman dersiniz, itikat dersiniz. Yani kayıtsız şartsız iman ve itikat bence yani. Reşit abi diyor ki dikkatli olun dedi bak. Biz öyle bir ana geldik ki bizim Alacakaya bölgesinde dinleme ekiplerimiz var. Telsiz ekiplerimiz var. İşte çevrimler, Kürtçe, Türkçe çevrimler yapan kardeşlerimiz var. Bize dediler ki belirli bir mesafeden sonra daha yaklaşmayın dediler. Grup konuşlanmış vaziyette bekliyor dediler. Bir anda böyle çok vabeylalı, gürültülü bir çatışmaya tutuştuk. Biraz böyle hani bir sendeledik falan işte ne oluyor buradan bu kadar şey beklemiyorduk falan gibi düşündük. Sonra biz belirli tepenin yarı sırtını, yarı bu tarafını, iki tarafı da cephesi tam çevirip arkadan böyle belirli bir çembere alıp hani tamamen ne varsa yok edelim, imha edelim diye şey yaptık. O ara rahmetli bizim Maraşlı Celil Dağ diye bir kardeşimiz maalesef alnından vurularak şehit oldu. Bir havan mermisiyle iki tane askerimiz, bir uzman çavuş kardeşimiz, bir Mehmetçimiz şehit oldu. Bizi çok hırslandırdı bu. Ama ben her zaman söylüyorum yani hırs profesyonellere göre bir şey değil. Belirli alanda hani nasıl ki hızlı hareket edip ileri gidebiliyorsun, çekilmeyi de toparlanmayı da bilmek lazım ki profesyonel gereği bence bu. Biz yeniden bir derlendik, toparlandık ama bu arada devletimizin havadaki vurucu gücü olan Kobralar iki tane kahraman pilotumuz yetişti. Bize dedi ki ben tepeden görüyorum telsiz anonslarında siz dedi çok iç içesiniz. Hatta sağınızda solunuzda arkanızda kayalıklar çok yüksek ve sivri. Arkanızda ve önünüzde dahi de adamlar var dedi yani. Yani göğüs göğüse değil yani hani neredeyse namlu namluya çatışma oldu. Ve o müthiş bir hava üstünlüğü vardı bizim. İşte sağ olsun o kahraman pilotlarımız o kadar mesafeli yaklaştılar ki hani neredeyse bizim tepemizdeler yani böyle.
Biri çekiliyor, biri koruyor, biri çekiliyor, biri koruyor. Müthiş bir çatışma oldu. Yaklaşık sanırım hani grubun tamamı yok edildi. Hani müthiş bir operasyondu. Hani ben o operasyondan sonra benim gibi orada bulunan kardeşlerimiz de sanırım Genelkurmay'dan bir feragat ve cesaret belgesi aldık yani. Onur duyuyorum, şeref duyuyorum. Bütün arkadaşlarımla, hepsiyle de gurur duyuyorum yani. Sonra biz rahmetli Celil'i taşımak zorunda kaldık. Hava karardı ve artık hava harekatının olmayacağı bir zaman, şimdiki gibi işte diyorum ya, teknolojik donanım eksikliği var. İşte helikopterlerimizin hepsi belirli bir hava ve yıldızlar, ışıklar olmadığı zaman uçamıyordu. Maalesef helikopter hareketiyle alamadık onu. Biz kendini bir battaniyeden işte uçlarına belirli taşlarla bağlayarak belirli bir hal yaptık. Bir taşıma aracı yaptık kendimizce. Sanırım saat gece 12.30'a kadar ancak aşağı indirebildik. Gece 12.30'a kadar ve yara çok ağır. Dönem dönem rahmetliyle temas kuruyorduk biz. Yani Celil nasılsın kardeşim, iyi misin falan diye. İşte ama hiç ses çıkmıyordu. Sporcu, kendisi müthiş bir sporcu. Müthiş güçlü, kuvvetli bir adam. Rahmetliyi biz aşağı indirdik. Belirli de bir nehir gibi küçük bir akıntı ama böyle büyük bir akıntı ama hani sert bir akıntı. Küçük olmasına rağmen sert bir akıntının içinden geçirmek zorunda kaldık. Ben hep taşlara, kevenlere sürtündüğünde rahmetli böyle çırpınıyorduk yani. Hani içimiz yanıyordu. Hani kucağımızda bir yaralı vatan evladı var ve biz bunu incitmek istemiyoruz ama kayalık öyle bir sarp, öyle bir kötü ki hani mecbur düşüyoruz, kalkıyoruz, dizimizi vuruyoruz. O da bazen yere çarpıyor, taşa çarpıyor. Yani Ziyade 12.30 gibi arkadaşımızı aşağı indirip ambulansla gönderdik. Sonra çatışma bitti. Hani biraz gurur, biraz motivasyon filan, biraz üzüntüyle birlikte biz merkeze döndüğümüzde rahmetliyi yoğun bakıma almışlardı. Ben orada şeyi merak etmiştim. Celil'in bu sakalları çok yoğun bir adam. Yani böyle hani bir gün tıraş olmasana ertesi gün sakal çıkacak gibi bir adam. O zaman tabii tıbbi olarak biz duruma çok hakim olmadığımız için doçent bir hocamız vardı. Hocam dedim, yoğun bakımda yanına girdik falan baktık. Celil'in sakalları neden çıkmıyor dedim yani ben. Hani dedi ki beyindeki hücreler tamamen hani blok olmuş vaziyette ve dedi görevini yapmıyorlar. Rahmetlinin annesi ve babası hacdalardı. Hac görevini ifade ediyorlardı. Sırf bunu bekletebilmek için Ankara'ya Hacettepe'ye sanırım o dönem İçişleri Bakanı Mehmet Ağar olması lazım. Bir ambulans uçak göndermişlerdi. Onunla Ankara'ya gönderdik ve bir müddet sonra işte Celil cihazda da vücut olarak şişmeye başladı yani ödem oluşmaya başlamış ve anne baba aile geldikten sonra rahmetlinin işte bir şekilde şehadet şerbetini içtiğini duyduk, getirdik, cenazesine katıldık. Bu benim için yani hani çok tarifi çok zor olan bir olay. Ama onun sonucunda dediğim gibi işte Genelkurmay'ımız hani takdirle karşıladı, hepimize üstün cesaret, feragatla ilgili belgemizi sundu. Bu bizim için herhalde evlatlarımız için, Neredeyse bizi sevenler için de akşam başlayıp ömür tüm boyu gece evet devam taşıyacaktır. etmiş bir Evet, çatışma. çok zor. Çok Çok da zor. kalabalık Evet. bir grup. Çok zor ve ağır bir grup ve gerçekten de hani hemen hemen grubun hepsi de tamamen imha edildi yani. Bence çok başarılı bir operasyondu. Kendimizden ziyade arkadaşlarımıza gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz. İyi ki o insanlarla birlikteyiz, iyi ki o insanlarla birlikte savaşmışız ülkemiz için, vatanımız için. Bu tarz yaşadığınız olaylar çoktur Evet. herhalde. Şimdi ben Anadolu evlatlarının şöyle tarif ediyorum. Malatyalı Şemsi Belli diye bir şair var. Diyor ki aramayın beni başka yerlerde mangalda küllenmiş yatan kor benim. Pırlantadan taşan renk benim değil heybedeki yeşil benim, mor benim. Arpa ekmeği mesver ve katı kahve koyduğunuz eski bir kutu. Ben çakır dikeni, ben ayrı kotu. Acı soğandaki ince zar benim. Benim değirmenin önündeki yük, benim koca dağlar şu karşı höyük. Arpadan küçüğüm, zerreden büyük. Acı soğandaki ince zar benim. Ne yapsanız ne etseniz nafile. Sinmişim mızraba kavala tele. Emrah da coşkuyum, Yunus da çile. Müşkül benim, çetin benim, zor benim. Yani ben, yani biz Anadolu'yuz. Anadolu'nun bağrından çıkan bu vatan evlatları bu memlekette yaşadığı müddetçe bu memleket inşallah esaret ve işgal görmeyecek. Ben buna İnşallah. son derece inanıyorum. Peki bir aileniz var, Evet. eşiniz var. Evet. Bu yaşanan süreçte nasıl bir durum? Şimdi en hazin ve en
zor anlatacağım konulardan biri bu. Ben evladımın doğumunu göremedim. Yaklaşık 8 gün sonra araziden gelmek zorunda kaldım. Geldiğim zaman eşim evde yatıyor. Sağ olsun ilçede görevde olmayan arkadaşlarımız eşime refakat etmiyorlar ve hastaneye götürüyorlar. Siz bu arada görevdesiniz. Evet, ben görevdeyim. 8. 9. gün ancak gelebildim. Biz işte şöyle gururumuza yediremiyorduk aslında. Yani ben eşim hamile, ben görevden kalırımsam, arkadaşlarımın başına bir şey gelirse ben bunu kendimce büyük bir vatan hainliği gibi düşünüyordum yani. Ve hani bunu göze alamazdım. Bir de timin öncüsüyüm ben. Yani en önde giden adam. Yani timi belirli bir yere vukuatsız, kazasız, belasız götürmekle sorumlu olan bir insandım yani. En önden gitmek zorundayım ve ben gitmezsem diyorum, timin başına bir şey gelirse bunun sorumlusu benmişim gibi. Tabii ki böyle fedakarlığın sonucundaki evladımı ben 24 yaşında çok ağır bir hastalıkla kaybettim. Yani o acıyı yaşamış bir babayım. Siz aranızdayken eşiniz doğum yaptı. Evet, yani o göremediğim evladımı yetiştirdim, okuttum, büyüttüm, belirli bir hale getirdim ve çok ağır bir hastalıkla maalesef yani çok elim bir olayla kaybettim. Rabbim makamını, mekanını cennet etsin. Yani o vatan mücadelesi verirken bizim eşlerimiz de bize yani hem ana hem baba hem koca her şey oldular. Onların da bence bütün bu savaşın içindeki çalışan, uğraşan kardeşlerimizin bütün eşlerinin ellerinden, pürüpak alınlarından hürmetle, saygıyla öpüyorum. Onların hakkı ödenemez. Aslında biraz da bize onlar da hakkını helal etmesi lazım diye düşünüyorum yani. Zor bir durum. Başımız sağ Evet. olsun tekrar. Sağ olun. Teşekkür ederim. Dediğiniz gibi aile çok önemli. Evet. İşte burada da özellikle sizin gibi görevlerde bulunanların eşlerinin de Evet. dediğiniz gibi cidden çok vefakarlar. Evet, çok vefakarlar. Gerçekten hani biz biraz tehir edilmiş ve ertelenmiş hayatları yaşadık üstad yani. Bütün bu işin içinde olan kardeşlerimiz beni çok iyi anlayacaktır. Yani her şeyimizi ileri bir tarihe atmak zorunda kaldık. Aslında ekonomik olarak düşündüğün zaman ben devletime asla bu konuda hiçbir şey söylemiyorum. İmkanlar dahilinde elinden gelen her şeyi yapmıştır yani. Yapıyordu da. Ama ekonomik olarak söylendiği zaman nimetle külfetin örtüşmediği yegane mesleklerden biri diyebilirim yani. Yani bedelini canınla kanınla ödediğim bir iş. Ya bunun zaten bence takdiri ben Yüce Allah'a bırakıyorum. Yani gerçekten kuldan çok bir şey beklememek gerekiyor. Yani ben bu konuda arkadaşlarım da bence büyük ihtimal, büyük çoğunluğu böyle düşünüyor. Bu şehadet kolunu bacağını veren, işte canını veren, gözünü veren, ayağını veren, eşini veren, çocuklarını veren ki bu yolda çocuklarımız da, ufak çocuklarımız da şehit oldu biliyorsun. Yani bunun tarifi imkansız diye. Ben evlat acısının, evlat kaybının da hani tarifinin çok kolay yapılabilecek şey olduğunu hiç düşünmüyorum. Ama dediğim gibi Allah onun makamını cennet etsin. Bana sabreden eşime de teşekkür ediyorum. Yani bizim gibi insanlara sabreden eşlerin de pürü pak alınlarından, tertemiz ellerinden, öpülesi ellerinden öpüyorum yani saygıyla, hürmetle yani. Allah razı olsun. Amin hepimizden. Tabii hayat devam etti. Evet. Görev devam etti. Hendek barikatlar Evet, hendek gelirsak- başladı. Aynen. Şöyle üstadım, biz özel harekatta ben uzun süre eğitmenlik yaptım. Birçok öğrencimiz var. Şu an herhangi bir ilde gittiğim zaman sağ olsunlar yani bir saygıyla, hürmetle de karşılanıyoruz. Bu bizim için çok güzel bir olay yani. Bence hani vefa insana çok yakışan bir duygu. Ya gerçekten insana çok yakışıyor. Hani bunun farkında olmak da bence güzel. Hendek'te biz hep şunu söyledik. Yani ben bir ortak akılla arkadaşlarıma, başımızdaki şube müdürlerine dedim ki bakın siz avcı olabilirsiniz ama avcının bildiği dağa kadar tilkinin bildiği yol var dedik. Orayı bir üst akıl dizayn etmişti. Yani bir çapulcu grup dediğin bir adam gelip de işte Diyarbakır Sur'u işgal etmedi, Silvan'ı işgal etmedi, Şırnak'ı, Cizre'yi işgal etmedi. Bir üst akıl vardı. Çünkü orada brandalarla perdeleme olayı filan hani biraz savaş literatürüne hemen hemen yeni giren bir olaydı. Öyle bir şey düşünün ki iğnenin deliğinden halı sahaya atış yapabilecek haldesiniz yani. Biz halı sahadan iğnenin deliğine girebilecek adam yetiştirmek zorundaydık yani. Bunu hazırlamak zorundaydık. O günün şartlarında teknolojik
donanım bu kadar yüksek de değildi. Biz mesela benim aklıma ilk gelen şeylerden birisi, ben biraz hem eğitime de bakıyordum Diyarbakır'da. Akustik mermi radarları o zaman yeni nesil olarak bazı şeyler gelişmişti. Yani işte merminin yönlerini en azından nereden atıldığını, nereden geldiğini gösterebilmek için. Çünkü öyle dar alanlarda mücadele edebiliyorsun ki yani bu sokaktan girdin öbür sokağa geçerken yanında selamlaştığın arkadaşını kaybedebiliyorsun. Yani vedalaşma şansın bile yok yani. O kadar zor. İşte o Kurşunlu Cami var. Meşhur insanların gözünde hani o günlerde hep. O caminin dibinde biz mola veriyorduk. 20-25 dakika yemek yiyorduk. Çelik yeleklerimizi gevşetiyorduk. Sonra normal hani bir binaya bir şehir içinde gezer gibi tekrar savaşa giriyorduk yani. Hani bu cesareti, feragati ben gerçekten şu an düşündüğüm zaman o adamlar gerçekten kahraman insanlar. Gerçekten hakları ödenmez yani. Çünkü ben hiçbirinin gözünde bir korku ve endişe hissetmedim. Yani bir adım sonra atacaksın ve orada şehit olabilirsin yani. Adam bunu hiç düşünmüyor. Ki orada sadece mermi de yok. Hayır, Binlerce patlayıcı. Evet. bomba, İşte el yapımı bu patlayıcı var. Peynirciler semti diyelim. Sanırım Sur'un 72 tane sokağı vardı. 72 küçük sokaklara bölünmüş. Ben çünkü bisikletle dolaşıyordum. Kafama puşi falan geçiriyordum işte. Hatta benim sabah gazetesinde o zaman bir resmim çıkmıştı. Bana bizim kuaför demişti ki Hasan abi seni burada öldürürler falan demişti ya. 72 caddesi var. Dedi ki biz bunlara bu hareket oluşmadan önce dedi ki mikro kameralarla buraları yerleştirelim dedik. Maalesef ki ülkemizin bu 15 Temmuz'u yaşatan belirli bir grup var biliyorsun. Onların herhalde sanırım müdahaleleriyle bu işleri gerçekleştiremedik biz. Ve onun bedelini sanırım 800 küsür tane arkadaşımızı şehit, bir o kadardan daha fazlası bir kısmı kendi başına hayatını idame edemeyecek şekilde hani yaralı olan arkadaşlarımızı vatan millet uğruna vermek zorunda kaldık. Zor bir savaştı, zor bir süreçti. Her pankarta dokunmak cesaret istiyor çünkü pankart asılmış ve dibinde bomba bağlı. İşte orada yeni bir akıl geliştirmek, stratejik olarak yeni bir şeyler yapmak zorunda hissettik. Teknolojik eksiklik, teçhizat eksikliği ve bence de biraz bizim sanki böyle eğitim metotlarında da eksikliğimiz. Şimdi ben her zaman şunu söylüyorum. Yani bir savaşçı yetiştirirken mesela tek başına bir alanda yaralandığı zaman kendisini oradan temiz ya da arınmış bölge dediğimiz yani savaşın dışında bölgeye çekebilecek kabiliyetli olması gerektiğini düşünüyorum ben. Ya bir eksiklik var yani. Mesela ben yaralandığım zaman beni almaya gelen 3 kişinin şehadet şerbetini içtiğini görüyorsun. Şimdi bunda bir terslik var yani. Ben o zaman da söylemiştim. Yani şimdi değilse ne zaman eğitimini yapmak zorundaydık yani. Mesela bizde genelde eğitim alanlarında ya işte bu riskli, bu işte fazla ileri gidiyoruz, bu zararlı, bu şöyle olur, bundan işte zarar görebilir personel gibi. Bence şimdi değilse ne zaman mottosunu özel harekatın ve savaşan insanların yani savaşın içinde olan insanların her daim aklında tutması lazım. Bugün tecrübesiz bir adam oraya gönderdiğin zaman işte tıpkı bizim ilk yaşadığımız çatışma gibi üstad düşün. Yani ne yapması gerektiğini, nasıl yapması gerektiğini bilmesi lazım. Ya da bizde abi usta çırak ilişkisi düşün. Abilerinden görmesi lazım. Yani psikolojik olarak ruhen, bedenen, fiziken hazır olması lazım. Şimdi ben biraz önce de bahsettik. Eğitim, yani eğitim bence bir şeyin, her şeyin olmazsa olmaz. Yani insan iyi yetiştirirsiniz, hazırlarsınız ama eğitim, temel eğitim ve sahadaki plan program, sahadaki o dizayn olma, o sahadaki o gürültüyü, patırtıyı görme, ona göre dizayn olma çok ayrı bir şey yani. Yani sırf sadece iyi tesisatla, iyi mekanlarda, iyi imkanlarla eğitim verseniz de alana çıkmadığınız zaman, alanda örtüşmediği zaman hiçbir şey ifade etmez benim mantığıma göre. Ben bu. Biraz biz orada sanki böyle hazırsızlıksız yakalandık gibi geldi bana yani. Sonra savaşın sonlarında o operasyonu dizayn eden bir kadın yani ölü alındı. Ben o zaman İl Emniyet Müdürü'ne şunu söylemiştim yani. Bu aklı kim kurguladıysa bunu bulmak zorundayız dedim. Yani bu normal sıradan vasat bir savaşçının işte genişten dara doğru seni alarak orada hem bomba hem yere döşedikleri malzemeyle hem de havadan hem de küçük delikler açarak sniperlarla falan çok fazlaca şehit ve yaralı verdik yani biz. Ben dedim ki İl Emniyet Müdürüm bu akıl kimse yani bu oyunu kim kurguladıysa, buradaki tezgahı kim kurguladıysa savaş metodunu, savaş alanını bunu bulup imha etmek zorundayız dedim. PKK'ların aklı değildi. Kesinlikle değildi. Ben kolordu komutanıydı sanırım. Sayın Valimiz şu an
büyük ihtimal Aydın valisi olabilir. MİT'ten sorumlu bölge müdürümüz falan, Cumhuriyet Başsavcımız, Tugay Komutanı, Tümen Komutanı. Ben briefing verirken şunu söyledim yani. Biz pusu denince akla, yani pusu dediğimiz zaman ani, etkili ve ölümcül saldırı olarak görürüz. Yani 1 ani olacak, 2 etkili olacak ve 3 de ölümcül olacak. Şimdi biz buna göre hazırlık yapmak zorundayız. Buna göre tesisat almak zorundayız. Yani şöyle düşünün, bir bina operasyonuna giriyorsunuz. Bütün amaç sadece sona kadar gitmek değil. Profesyonel bir ekip girerken nerede tutunacağını, ne zamanda geri çekileceğini bilmesi lazım. Yani git imha et. Böyle bir şey yok yani. Yani büyük akıl bunu göstermez. İşte diyelim ki dünyada bina operasyonlarının temel mantığı vardır yani. 1, kapı ağzına kadar sessizlik. 2, kapı kırıldıktan sonra bir hız. Sonra 3, içeriden sana mukavemet geliyorsa belirli bir alanda tutunmak. Yani bu 3 tane metodu doğru uygulamanız lazım. Tabii bunun çevre güvenliği ve çevre emniyeti de çok önemli. Neden böyle söylüyorum? Çünkü eğer direkt sonuna kadar gitmeye çalışırsanız zayiat vermemek mümkün değil. Çünkü adam içeriği boş bırakmıyor. Bir yere hapsolmuş insanın orada ölümden başka kaçacak noktası olabilir mi sence? Olamaz. Olamazsa diyor ki benimle birlikte ne kadar insana zayiat verirsem, ne kadar insan bundan zarar görürse o kadar iyi diyor. O kadar ses gelir, o kadar kendince propagandasını ve politikasını gerçekleştirir. İşte bir eğitim metotlarında bence hani aklın paraşüt gibi olduğunu ve açık olduğu zaman çalıştığını personele öğretmek zorundayız. Ben burada Özel Harekat Daire Başkanı'nda özür diliyorum. Burada bir şey açmak istiyorum. Ben dedim ki arkadaşlara, hoca gruplarına, bu çocukları çaktırmadan ölüme hazırlıyorsunuz. Her gün kendinizi yenilemek zorundasınız. Her gün kendinizi geliştirmek zorundasınız. İşte ben oldum ve bittim. Olmaz böyle bir şey. Ben o zaman affedersiniz lavabonun pisuvarlarına diyordum ki buraya temel eğitim metotlarıyla ilgili materyaller asalım dedim lavaboya. İşte pisuvara geldiği zaman böyle çocuk orada bir şeyleri görsel olarak görsün. Bu emniyet kuralı olabilir, tabanca atış kuralı olabilir. Yani her şey olabilir. Böyle donelerden hazırlayarak var. Bana dediler ki ya sen hani ruhen bedenen bu işin içine o kadar girmişsin ki hani neredeyse hani aklını kaybettin. Bugün görüyorum ki AVM'lerde, karşımızda pisuvarda belirli odakların, belirli grupların reklamlarını hepimiz değil mi, şahit oluyoruz yani. İşte ben de diyorum ki işte bilmek silahtır. Bunun nasıl kullandığına bağlı. Sen devlet içinde kullanabilirsin, hainlik içinde kullanabilirsin. Biz aklımızı, fikrimizi, zikrimizi vatan, millet için, bayrak için bizden sonra bugün benim yetiştirdiğim adam 2050-60'a kadar bu memleketin alanında, dağında, karakolunda, şehrinde, kırsalında hizmet edecek. Ben o vizyonu ona vermek zorundayım. Ya benim vizyonum böyleydi. Ama dediğim gibi işte kurumların maalesef hani bazı sıkıntılarımız biliyorsun, sen de çok iyi biliyorsun. Yani bazı sıkıntılarımız var. Bence hani birileri senin gibi olamazsa senin varlık nedenini ortadan kaldırırlar. Seni önemsiz ve değersiz hale getirirler. Maalesef. Oysa ki kurumların bir ortak aklı olması lazım ve bu akıl ben gelsem de sen gelsen de bu bilgi havuzundan sadece ben o bilgi havuzuna bilgi taşımak zorundayım ve oradan da bir şeyler alıp yoluma devam etmek zorundayım gibi hissettirmek zorundayız. Aidiyet duygusu diyoruz ya. Böyle gelişmesi lazım. Ama dediğim gibi umarım bizden sonra da şimdi de bundan sonra da kurumlarımız zaten hani bu şekilde çalışıyor ve bu şekilde çalıştıkları zaman da başaramayacakları hiçbir şey yok ki en son sanırım Ankara'daki saldırıdan mesela kahraman özel harekatçı kardeşlerimize hani Pürü Pakalınlarından öpüyorum. Vatan millet için gereğini yaptıklarını düşünüyorum. İçerideki bazı mühendis arkadaşlarla ben konuştum. İyi ki sizin gibi bir birim var dediler. İyi ki özel harekat gibi bir birim var. Ve geldiler pıtır pıtır işlerini yaptılar ve bizi kurtardılar dediler. Yani buradan bir daha hepsini minnetle şükranla anıyorum. Hepsinin Pürü Pakalınlarından öpüyorum. Peki çok teşekkür ediyorum. Son olarak sizin eklemek istediğiniz, benim sormayı unuttum ya da Ben son olarak istediğiniz... şöyle diyorum Üstad. Fuzuli'nin meşhur bir şiiri var. Nasıl desem ki onunla bitirmek istiyorum. Meylim yoktur aşikara sır olana bağlanmışım. Karanlığı yara yara nur olana bağlanmışım. Ne açlığa ne tokluğa, istikametim yokluğa, sırtımı döndüm çokluğa, bir olana bağlanmışım. Fuzuli'nin aşkı beyan, sevilene her şeye yan, sevdiğini unutmayan yar olana bağlanmışım diyorum. Sevdiğini ancak Allah unutmaz.
Ben bizi seyreden, bunu takip eden, bizim gibi vatan millet, sizin gibi vatan millet duygularıyla yoğunlaşmış insanlara Allah yar ve yardım etsin. Bu büyük Türk milleti ilelebet, bağımsız, hür ve sağlıcakla yaşasın. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum Hasan abi.